Peki hocam, ülkemize dönelim. Evet. 2022 adına haritalar Türkiye için ne diyor? 2023'te mesela seçim vaktinde mi yapılacak? Bunu herkes bir merak ediyor. Nedense bilmiyorum, 2018-19'dan bu yana bir erken seçim hep telaffuz edilir. Evet. Vaktinde mi yapılacak? Bizi bir erken seçim bekliyor mu? Türkiye'nin beklediği ya da dünyanın beklediği, onu da ekleyeyim, sansasyonel bir olay var mı? Evet. Birincisi, erken seçim ülkemizde seçim yapıldığı yıldan itibaren hangi parti kazanırsa kazansın hep konuşulmuştur. Yani biz buna alışırız. Yani ilk defa değil. Ama tabii şu anda gerçekten böyle gözüken gergin bir yıla giriyoruz. Ve tabii ki ortalığın rahatlatılması için bir şeyler yapmak gerekiyor. Bunu siz ben yapmayacağız pek tabii ki. İşte hükümet, yöneticiler bazı tedbirler, önlemler alacaklardır. Almaya devam edeceklerdir. Ne kadar başarılı olurlar olmazlar tekrar bir fikir yürütmek istemiyorum. Ama kim yaparsa yapsın ülkemiz için bütünün hayrına olsun da beni İnşallah. o ilgilendiriyor halktan İnşallah, bir insan elbette. olarak. Ve şunu düşünüyorum. Normal şartlarda AK Parti astroloji haritasına bakıyorsunuz hükümet. Yani bakacağım öncelikler AK Parti astroloji haritası tabii ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın astroloji haritası, sonra tabii ki MHP astroloji haritası ve işte Sayın Bahçeli'nin astroloji haritası. Bunlar erken seçime karar verecek olan Mekanizma. kişiler ve mekanizmalar. Bunun yanı sıra pek tabii ki işte CHP, Kılıçdaroğlu vesaire bütün yani İYİ Parti astroloji haritası falan bunların hepsine de bakabiliriz. Ama karar merciği şu anda olmadıkları için ancak bir seçim durumu olduğunda ne kadar bir şansları var, ne kadar bir yükselme yaşayacaklar veya hani tam tersi mi yaşayacaklar, o yönde bir tahminde bulunabiliriz. Hani şunun için söylüyorum. İşte Erdoğan haritasından bahsettin, AK Parti'nin de niye Cumhuriyet Halk Partisi'nin astroloji haritasından bahsetmedin demesinler diye. Bir seçim söz konusu olduğunda, erken seçim veya normal seçim, hepsinin haritalarını alır konuşuruz zaten. Ama benim öncelikli olarak düşündüğüm bir erken seçim kararının verilmesi için partilerin genel gidişatları ve AK Parti astroloji haritası kuruluşundan bu yana en zor transit dediğimiz etki alıyor. 2022 yılı çok zor olacak AK Parti astroloji haritası aldığı transit arasından. Bazı yan destekleri de var ama genel olarak zorlu. Zor. Ve bu hem hükümetin kendisine hem yöneticilerine yönelik eleştirilerin giderek artacağını gösteriyor. Bilhassa Nisan ayında çok fazla var. Ve bazı sokak olayları diyebileceğimiz hareketlenmeler hemen Ocak ayından itibaren Ocak-Şubat aylarında dikkatimi de çekiyor. Nisan ayının özellikle sonlarından Mayıs ayına geçiş de çok ilginç gelişmelere sahne olabilir. Unutmayalım ki biz Gezi Parkı olaylarını yine bir Mayıs ayında yaşamıştık 2013 yılında ve güneş aktivitelerinin artmaya başladığı, maksimuma doğru gitmeye başladığı bir zaman dilimiydi. Şimdi biz tekrar oraya doğru gidiyoruz. Bir de şu vardı. 2011 yılında Arap Baharı vardı. Ve bunun bir güneş maksimumuna gidiş dönemiydi. 11 yıllık periyotlardan bir tanesini şimdi bu yıl özellikle deneyimleyeceğiz. Yani Arap Baharı olmasa da benzeri bir uyanış hareketi tekrar olacaktır bazı bölgelerde. Tüm dünyayı kapsayan. Genel anlamda söylüyorum. Ama Türkiye'yi de buna dahil ediyorum. Ve erken seçimi normal şartlarda bu astroloji haritasına bakarak tahmin etmem. Fakat Cumhurbaşkanı'nın astroloji haritasına baktığımız zaman yılın ilk 5 ayının en azından böyle destekleyici etkiler alacağını görüyoruz. Yani ilginç bir şekilde bir taraftan AK Parti astroloji haritası sıkışırken, zorlanırken Cumhurbaşkanı'nın astroloji haritasında bazı destekleyici etkiler var. Yani bazen kişiler kurumlardan farklı neticeler alabiliyorlar. Tam tersi de olabilirdi. Dolayısıyla burada belki hükümetin bu yönde alacağı bir kararla bir erken seçim, bilhassa Mart ayı, yani böyle konuşmalar hemen Mart ayının başından itibaren bu yönde bence olacak. Ama erken seçim olacağına yönelik ama olmayacağına yönelik anayasa değişikliğine yönelik hareketlenmeler Mart ayında çok başlayacak. Mecliste bazı önemli değişimler öngörüyorum. 30 Nisan civarı, özellikle 30 Nisan 16 Mayıs arasında, özellikle Nisan'ın son haftası falan. Buralarda parlamentoda değişimler, milletvekilleri transferleri olurdu eskiden, belki bu tarz şeyler, görev değişimleri, ama böyle radikal, hani keskin. Evet, keskin ve anayasa, seçim yasası ile ilgili
Buralardaki girişimleri Mart ayında bekliyorum. Dolayısıyla Mart ayını iyi izliyorum. Burada bir şeyler var. Mart siyaseten ilginç bir ay Evet, gibi gözüküyor ilginç bir ay diyebiliriz. ve böyle hızlanacak. Yani bir şeylerin çabuk kararını almak, hemen harekete geçirmek. Bu bağlamda bir Haziran ayı karşıma çıkıyor. Haziran ayındaki mevsim giriş haritası. Hani bu Sadullah Elan Karabi'nin eserinden çıkışla yazdığım bu kitapta ben 4 tane mevsim girişi astroloji haritalarının öngörülerde nasıl kullanıldığını anlattım. Bunlardan bir tanesi yaz giriş haritası 21 Haziran. İşte orada böyle güneş tam tepe noktasında daha evvel bir erken seçim kararı alındığında bir evvelki Sayın Bahçeli'nin bir girişimi Genelde ve belirleyici kendisidir. Evet, yaklaşımı vardı ve oradan sonra böyle bir şey oldu. Benzer bir hareket orada bir daha olabilir. Evet, belki biraz daha Haziran'dan geriden itibaren başlayabilir. Ama o Haziran ayı bu bağlamda dikkat çekiyor. Haziran ayı sıkıntılı bir ay gibi duruyor mu? Yani farklı görüşlerden de dinledim. Haziran böyle, ya benim tabirimle, sanki bir şeyler olacakmış hissiyatı uyandıran bir ay. Şimdi aslında şöyle, evet, yani bu yılın hangi ayı çok rahat derseniz inanın böyle hani Bilemiyorum böyle diyorsunuz. seçip söylemekte zorlanıyorum. Ama yaz ayları evet, özellikle Ağustos ayında bende daha da fazla bir stresli bir dönem var. Dönemsel olarak yaşadığımız güneş ve ay tutulmalarının tetiklendiği bir zaman olacak o. Yani yaz ayları içerisinde ama özellikle Ağustos ayı bu manada benim mesela dikkatimi çekiyor. Yaz ayları da dediğimiz zaman yaz giriş haritası 21 Haziran'da başlar, 23 Eylül'de 22 Eylül'e kadardır. O haritada evet, yani bu yönde radikal çıkışlar, önemli değişimler ve dediğim gibi bu yıl genel anlamda Türkiye'de dahil sokak olaylarına, protestolara çok açık bir yıl. Bu yıl bu olasılık çok fazla var. Bu tür şeyler olacaktır eğer kastedilen buysa. Ama yaz aylarında benim dikkat çekmek istediğim en önemli şey az evvel bahsettiğim gıda krizi, kıtlık, bulma sorunu. Yaz aylarından başlıyoruz. Ve tavsiyem biraz tedarikli olun ama şunu söylemiyorum. Bizim ne dinimizde ne de başka herhangi bir dinde fazla stokçuluk, Evet. kendine alma, komşusunu, etrafını düşünmeden hareket etme önerilmez. Bunu yanlış buluyorum. Ama Tedbirli olun bir ama kısım stokçuluk tedbir evet yapmayın. alınabilir. Bu da gıda vesaire anlamında, onların hepsi sonra çöpe gidiyor. Ne bileyim, elektrik kesintisi olabilir. Ya biraz mum bulunursan fena mı olur? Ya da işte gaz, yağı vesaire falan. Yani bu tarz şeylerden bahsediyorum. Bir de yaz ayları çok sıcak geçecek. Sıcak ve kuru, Koç burcundan Jüpiter geçişi var. 12 yılda bir olan bu geçişler 2023 yılına da bağlanıyor ama özellikle kuraklıklarla çok bağlantılı. Mayıs sonundan başlıyor. Mayıs'ın 20'li tarihlerinden itibaren sıcak, kurak. Dolayısıyla soğutma sistemlerine yönelik tedbir almak, serinlemeye yönelik tedbir almak. Çünkü soğutma sistemleri niye önemli? Bazı şeyler bozulup gidiyor. Bu yüzden neyi nasıl sakladığımız çok önemli ya. Susuzluğa yönelik bakın, yaz ayları susuzluk riski çok fazla. Yani zaten bunu gerekli birimler uyarıyordur ama ben de astrolojik açıdan uyarmak isterim. Yangınlarla ilgili riskler çok fazla. Bilhassa Mayıs sonu, 25 Mayıs'tan sonra 30 Mayıs'a kadarki dönem var. Haziran ayında bazı tarihler var. Yani notlarım yanımda değil ama ben bazı tarihleri YouTube'da verdim. Yani bizim biliyorsunuz bir Evet, astroloji televizyon lütfen kanalımız hocanın var. YouTube videolarını izleyin. Astroloji televizyonu, onu aşağı yukarı 8-9 yıldır yapıyoruz, devam ettiriyoruz. Orada ben tarihleri önüme alıyorum. Oradan söylüyorum. Dolayısıyla o tarihlerde belki daha fazla. Yani ciğerimiz yandı. Hayvanlar, seneki olay. bitkiler, insanlar mahvolduk. Çok önemli. Sel baskınları riski ilkbahar aylarında çok önemli. Bu yıl verimli yağmurlar var. 2023'te yok. Tahminim. 2022 yılında bu yağan yağmurları umarım değerlendiririz. Suyu umarım değerlendiririz ki Plüton'un Kova burcuna geçiş dediğimiz 2023'ün ikinci yarısı, 2024'ler falan su altı, yeraltı, su altı demeyeyim. Yeraltı kaynaklarının çok öne çıkacağı, yani suyu toplamanın, biriktirmenin, yer altına yönelik bazı saklamaların, depolamanın, kuyuların, bunların çok önemi olacak.
Öyle bir döneme gidiyoruz. Ve 2026 civarı ciddi kuraklıklarla karşılaşabiliriz. Hani hep diyorlar ya, su savaşları vesaire. Yani bu tarz işte böyle şeyler. Mad Max tarzı filmler Evet. hep gözümüzde canlanıyor. Çölleşmiş bir dünya, Evet. suyun çok kıymetli olduğu. 2026 falan Oralar. Ama 2026 benim aynı zamanda insanlığın işbirliği içerisinde hareket edeceğini düşündüğüm bir zaman dilimi. Yani burada bunu yaşarken biz, umarım benim hayal ettiğim gibi olur. Hani az evvel dedik ya, imgeleme çalışmaları. Ben de ilkbaharda bunları çalışacağım. Yani herkes işte kendine yönelik bir şeyler hayal edebilir. Ben de diyeceğim ama ben istiyorum ki kolektif olarak, toplumca refaha ulaşalım ki o zaman bireysel refahımızın bir anlamı olsun. Yoksa ben dünyanın en varlıklı insan olmuşum. Etrafım kırılıyor. Bu benim, yani ben ne kazanacağım ki bununla? Hocam, dünya önümüzdeki yıllarda bir su savaşına tanıklık edecek mi? Bence bu kuraklığa doğru gittiğimiz için böyle bir olasılık var. Özellikle 2026 yılı Jüpiter-Neptün kavuşumu var. Arkadan bu Koç burcunda olacak. Koç savaşkan bir yapı. Arkasından Mars da Koç burcuna geliyor. Yani o zaman dilimi içerisinde su için mücadele, kavga diyeyim. Savaş olur mu olmaz mı bilemiyorum. Bu ama çok konuşulur astrologlar arasında, yabancı astrologlardan. Yalnız bazı astrologlar, ben de o gruba dahilim ama özellikle şu Büyük Mutasyon kitabı içerisinde David Cochrane bu konuya çok eğildi. Ve dedi ki 2026-2033 yılları arası insanlığın işbirliği içerisinde olacağı, birlikçi bilincin en gelişeceği, lider tiplerinin çok daha kolektif olacağı bir zaman dilimi. O yüzden mi kitabın adı Büyük Mutasyon? Evet, o yüzden yani Büyük Mutasyon. çok dikkat çekici bir ismi var, Büyük Mutasyon. Öner Döşer 3 yabancı astrologla birlikte bu kitabı kaleme almışlar. Start olarak da 21-12-2020 Evet, demişsiniz. onu Bu özellikle. pandemiye işaret eden bir tarih Doğru. yoksa? Ya bu aslında neye işaret eden biliyor musun? Jüpiter, Satürn 2020 yılın 21 aralığında tam Kova burcunun 0 derecesine kavuştular. Bu ona işaret ediyordu. Bunu start, yani bir başlangıç olarak gördük. Ama tabii geriden beri bu yönde tahminleri olanlar vardı. Bu şeyin yazarlarından bir tanesi olan David Cochrane 2026-33 yıllar arasında insanlığın çok daha yardımlaşma, zayıf olan ülkelerin, devletlerin destek alması, aşağıda olanın yukarıya çekilmesi, eşitsizliğin giderilmesi yönünde çok önemli bir zaman olacağını söylüyor. İnsanlık da dünyada büyük mutasyona uğrayacak. Evet. Biz de o büyük mutasyondan önceki doğum sancılarını çekiyoruz. Doğru. Benim bu sohbetten şimdiye kadar olan bölümde çıkardım Doğru. bu hocam. O zaman bir başka kitaba, sizin şu son kitabınıza dönelim. Evet. Yakın zamanda bir gazete röportajıydı. Evet. Orada astrolojiyi Türklerin keşfettiği söyleniyordu. Buna ayrıca geleceğiz. Evet. Kitaptaki bu Türklerin ayları böyle hayvanlarla tasvir etmeleri Doğru. var. İşte Pelenk yılı, Pars yılı, Tavşan yılı falan. Evet. Bunlara da geleceğiz. 2022 Öner Hocam sıkıntılı. Evet. 2023 daha da mı? Ekonomik anlamda evet, ve bahsettiğim gıda krizinin devam edeceğini sandığım bir zaman. 2024'te şöyle biraz nefes alabilecek miyiz? 2024'ün sonlarından itibaren müthiş reformist bir zamana giriyoruz. Yani azıcık nefes almak evet. 2024. Yani şimdiki Sonu. bu baskıcı, totaliter olan Her şey. kurumlar, devletler, kişilerin çok dönüşeceği ve yeni lider tiplerin ortaya çıkacağı bir zamana giriyoruz. Dolayısıyla 2024 sonundan itibaren ve 2025-26, özellikle 26 yılı bu bağlamda benim umutla beklediğim bir zaman. Yani biz de tabii ülke olarak 2026'da o dünyanın iyileşmesinden payımızı alacağız. Daha refah, daha rahat günler tüm insanlığı bekliyor. Doğru anlıyorum. Ülkemizi adına bir çıkış yılı gördüğünüz bir tarih var mı? Çok yaşayın. Şimdi onu söyleyecektim. Şu ya da bu hükümet şeklinde hiçbir yorum yapmadan söylüyorum. Çünkü bazen insanlar burada böyle başka bir şey zannediyorlar. Yani mevcut hükümetle mi, başka birileri mi falan. Ben bu kısmını geçiyorum. Ama Türkiye astroloji haritasına ilerlettiğim zaman, özellikle 2025-26 sonrasında Türkiye'nin kendi bölgesinde çok daha sözü geçen bir ülke haline gelmeye başlayacağını öngörüyorum. 2030 civarında bu daha da yukarıya doğru gelecek. Yani Türkiye bence şu yaşadığı çok zorlu süreci hep beraber görüyoruz. Dahası da var. Ama her ne olacaksa bir dönüşümle beraber, bir silkinmeyle beraber
Dediğin gibi şu ya da bu partiyle şu işte şeyle hükümet bu hükümetle falan demiyorum. Ama sonrasında böyle bir gelişme dönemimiz var. Bir de denizlerdeki hakimiyetimiz çok artacak. Payımız da artacak. Ve daha geniş alana yayılmak üzere hareketlerimiz de olacak. Yalnız şu var. Askeri gücümüzü hep daha askeri tarafımızı güçlü tutmaya çalışacağız. Yani askeri gücümüzü hala arttıracağız. İlerletilmiş haritalarına baktığımız zaman Türkiye'nin çeşitli yöntemlerle 2018'den itibaren bu gelişen dönemin 2030'a kadar zirve noktasına varacağını. Yani bir taraftan barış olsun, huzur olsun ama Türkiye aynı zamanda kendi askeri gücünü de arttırarak, muhtemelen üretimini de arttırarak bu yönde. Sınırları genişleyecek mi ülkemizin? Bu tabii fiziki bir sınır anlamına gelmez her zaman. Evet. Bunu tahmin etmek gerçekten çok zor. Ama 2024 yılı bu bağlamda dikkatimi çekmiyor değil. 2024 yılı Jüpiter'in Boğa burcunda olduğu, Uranüs'le birlikte olduğu. Ben bunu dediğiniz gibi fiziksel sınırları genişletme, hani bu yönde de belki bir gönül şeyler olabilir. coğrafyası vardır hani. Ya aslında şu var. Jüpiter Neptün kavuşumu dönemi. Geriye gittiğiniz zaman 166 yıl Balık burcundaki kavuşum dönemi Muhteşem Süleyman zamanına da denk geliyor. Enteresan. Baktığınız zaman hem de tam böyle tahta geçtiği yıla falan denk geliyor. Baktığınız zaman devamda ne var? Aslında böyle denizlerde bayağı hakimiyeti sağlamaya başlamışız. 2024 için bunu söylüyorsunuz. Evet, yani Sırbistan baktığımız zaman hani oralara adım atmışız ve Rodos'u almışız. Denizlerdeki gücümüzü, hakimiyetimizi sağlamak için. Yani bu denizlerdeki hakimiyet olarak ben bunu algılarsam evet, bu önümüzdeki dönem gelişecek. Bir de Türkiye'nin işbirliği içerisinde olduğu ülkeler şu anda en çok Türk devletleri yönünde gelişecek. Alternatif işbirlikleri 2024 çok enteresan. 2024 çok, ama hocam bana manşeti verdi. 2024 Muhteşem Süleyman dönemi gibi olabilir. Evet, yani Olabilir. şimdi aslında hemen 2022'de oluyor bahsettiğim şey. Yani o Muhteşem Süleyman dönemi dediğimiz denizlerde hakimiyetiyle beraber. Türkiye astroloji haritasında su elementinde gezegenler yoğunlukta. Su elementinde olan kavuşumlar, önemli gezegen geçişleri bize yarıyor. Dolayısıyla ben böyle bir şeyi bu önümüzdeki göreceğiz. dönem bekliyorum. İnşallah. İnşallah hocam. Şimdi bakıyorum. Bir daha anons edeyim. Mevsim giriş haritaları Osmanlı'da astroloji öner döşer. Evet. Demiştim ya, bir röportaj var. Astrolojiyi Türklerin bulduğunu iddia ediyor o röportajda. 2022'ye baktığımda da Pelenk yılı ya da Pars yılı diyorlar. Okuyayım mı birkaç cümle? Tabii, lütfen. Öner Bey şöyle demiş. Türklerin Pelenk ya da Pars yılı dedikleri 2022 için. Evet, bu arada Sadullah El Ankaravi Mecmuatül Ahkam eserinde diyor bunu. Evet, ben aynen. sadece naklediyorum. Naklediyor Öner Bey. Liderler arasında muhalefet ve düşmanlık olmasına, anlaşma şartlarında ve kurallarda barış ve emniyet anlaşmalarına aykırı hareketler yapılmasına, bazı yerlerde savaş, dövüş ve yağmacılık olmasına, yolcuların ve tüccarların zarar görmesine, düşmanlık ve zulüm nedeniyle halkın sıkıntı çekmesine, haşeratın çoğalmasına, ekinlere ve meyvelere afet vurmasına, dört ayaklı hayvanlarda ölüme, bazı yerlerin depremden dolayı zarar görmesine, kışın şiddetli ve uzun geçmesine işarettir diyor. Evet. 2022 yılı için. Şimdi burada aslında rahmetlinin, Allah rahmet eylesin diyelim, bahsettiği ve ondan sonrası biraz daha kişisel şeyleri anlatmış. Yani bu yılda doğanlar ne olur? 2022 yılı. İstiyorsanız onu da okuyun. Hani doğanlar nasıl özellik taşır? Bu yılın başlarında doğan kişi vezir ve himmeti kuvvetli biri olur. Eriştiği nimetler çok olur. Ortalarında doğan tatlı, dilli biri olur. Binek ve davar türü hayvanlardan fayda görür. Sonlarında doğansa batıl, tembel, gamlı ve mahzun biri olur. Evet, bir yılı üçe bölerek çalışmış. Şimdi Türklerin astrolojiyi keşfedip keşfetmediği yönünde benim ne bir iddiam var, ne bu haber çıkana kadar bir fikrim vardı. Ama evet, Türk astrolojisi Sadullah El Ankaravi'nin 19. yüzyılda yazdığı kitapta vardı. Ayrıca Sofi isminde bir Rus araştırmacı kişinin de Semen diye hatırlıyorum. Sofi Semen'in de verdiği bilgiler içerisinde zaten Türk Astrolojisi diye bir kitabı var. Kitapları var daha doğrusu. Anlatılıyor. Milattan önceki yıllardan itibaren Türklerin astrolojiyi bildiklerine, kullandıklarına yönelik bilgiler var.
Bunları ben eskiden beri zaten biliyorum. Tabii bizim bağlantılarımız öyle yerlerle çıkıyor ki bir ara bizim Mayalarla bağlantılandırdılar. Yani bir çeşitli Kızılderililerle bağımız çıktı falan falan. Ama baktığınız zaman eski uygarlıklarda astrolojinin kullanıldığını görüyoruz. Ve özellikle Selçuklu dönemi sonrasında çok artık sarayda olmaya başladığını görüyoruz. Mesela Kutalmış astroloji biliyor. Yani hükümdarlar da astroloji biliyorlar. Ve daha sonra İlhanlılar döneminde baktığımız zaman meşhur bilim insanı aynı zamanda Tusi var. Nasrettin Tusi'nin astroloji, hatta rasathaneyi kurarken astrolojiden de istifade ettiğini görüyoruz ki o zamanın hükümdarı Hulagu ona emrediyor ve çok büyük bir rasathane kuruyor. Ve daha sonra Semerkant'ta büyük bir rasathane kuruluyor. Bakıyorsunuz hani orada alimler çalışıyorlar, ediyorlar. Sonra bizde de İstanbul'da rasathane kuruluyor. 3-4 sene kalıyor, sonra yıkıyoruz. Ne yazık ki. Yani böyle dünyanın en donanımlı rasathanesini yapıyoruz ve top atışlarıyla yıkıyoruz. Bu ayrıca hüzünlü bir hikaye. Ama bakıyorsunuz astrolojide Osmanlı'da 500 yıl boyunca astroloji var. Yani eski Türkler astrolojiyi biliyorlardı, uyguluyorlardı. Bizim en son geçmişimize baktığımız zaman tarih içerisinde Osmanlı'da da var. 1924 yılında Hilmi Hüseyin Efendi'nin yerine vefat ettiği için bir başkası tayin edilmemek suretiyle müneccim başılık müessesesi ilga alıyor. Ama o vakte kadar 500 yıl boyunca 37 tane müneccim başı geliyor geçiyor. Haliyle astrolojinin bütün bu kültür içerisinde yüzyıllar boyunca kullanıldığını görüyorsunuz. Ve hayvanlar, 12 hayvanlı Çin takvimi falan da var. Bu yılla ilgili okuduğunuz bazı görüşlere göre işte 1 Şubat'tan itibaren gelen bir yıl. Çünkü bu aylarla alakalı, yani dolunaylarla çok alakalı, öyle söyleyeyim. Hani Ramazan'da her yıl 10 gün geriye gider ya. Kameri takvim dediğimiz takvimle alakalı olarak. Evet, bu yıl için öngörülen oradaki şeyler, topraklarla ilgili risk zaten konuştuk. Ülkelerin birbirine düşmesi riski, bilhassa Rusya, Vladimir Putin'in astroloji haritası, Ukrayna'ya yönelik bu riskler zaten önümüzde duruyor. Bir diğeri depremler. Evet. Bu yıl depremlerle ilgili riskimiz ilkbahar aylarında çok var. Bu bir taraftan önümüzde duruyor. Sadece İstanbul ilkbaharda için, değil. hani Yani, neden İstanbul özelinde soruyorum? Bir metropol. Yıllardır da İstanbul'da bir deprem olacağı hep bu konuşulur. konuşuluyor, biliyorum. Yani ülkemiz bir deprem ülkesi. Doğru. Yıl içerisinde de bazı noktalarda üzücü hadiseler yaşıyoruz ama yanlış anlaşılmasın. Evet. İstanbul'a bu anlamda bir anlam yüklendiği için 2022'de böyle bir tehlike Bence seziyor evet. musunuz? Bu yani Büyük İstanbul depremi diye bir iddiayla çıkma ama bu yıl Marmara ve Ege bölgesi dahil diyeyim, ben biraz genişleterek konuşayım. Tutulmaların geçtiği hatlar, koridorlar olarak konuşuyorum. Mart, Nisan, Mayıs ayları, 30 Nisan civarı, 16 Mayıs civarı. Mart ayının içerisinde bazı tarihler var şu anda aklımda olmayan ama 20'li tarihleri Mart ayının. Buralarda bu risklerimiz çok fazla var. Ve sel baskınları riskleri de var. Bir de Jüpiter-Neptün kavuşumlarının biz olumlu yönlerinden bahsederken tarihte 166 yıl geriye giderek baktığımızda bunlar Balık burcunda kavuşuyor. Balık burcunda sularla, denizlerle alakalı tsunamiler çok görüyoruz. Deprem ve tsunamiler, deniz depremleri, tsunamiler, Neptün'le alakalı, Poseidon mitolojideki. Haliyle bu risk var. Ben İstanbul Astroloji Haritası olarak milattan sonra 330 Konstantin'in İstanbul'u başkenti ilan ettiği kuruluş haritası olarak bunu alıyorum. Tabii ki 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi ve arkasından hani o haritada alınabilir ama bir şehrin ilk kuruluşu esas alınıyor dünya süresinde. İlk kez bir başkent ilan edildiği tarih milattan sonra 330 ve İstanbul Boğa burcundan olarak görülüyor. Ay burcu Aslan, şehirlerin kraliçesi İstanbul. Böyle yazılmış yazılar var. Benim böyle bir yazım var. Arzu edenler okusunlar. Şehirlerin kraliçesi İstanbul. Bu harita tetikleniyor 2022-23 yıllarında. 24 yılına kadar. Dolayısıyla tabii ki bizim de dikkatli olmamız gerekiyor. Ekonomik açıdan da İstanbul ticaretin merkezi. Burada olası bir deprem Tabii dediğimiz hocam, zaman tabii. ticari anlamda çok Tabii. büyük bir yıkım demek istemiyorum ama çok büyük bir handikapla karşılaşabiliriz. Peki dünyada
sormuştum ama galiba atladık, onun yanıtını alamadım. Tabii. Dünyada sansasyonel bir olay var mı 2022'de bizi şaşırtacak? Yani şöyle, şaşkınlık, şaşırmak, göre, şaşırtıcı neye göre olaylar belki? tabii Uranüs gezegeniyle çok alakalı. Uranüs gezegeniyle birlikte tutulmalar ve işte dizilimler var. Dünya dışı yaşamla ilgili. Ve özellikle bir takım keşiflerle ilgili şaşırtacak gelişmeler bekleyebiliriz. Yeni bir dünya mı hocam? Yeni bir yaşam alanı mı keşif, insan için? belki bu yönde gelişmeler. Yani bunu en çok bunu düşünürdüm doğrusu. Umarım bu bir meteorit veya işte şey değildir. 200 yıl boyunca böyle bir tehlike yok dünya için diyorlar ama evet, bilmiyorum. veya asteroitle karşılaşmayız hani bu manada ama bir en fazla bu. Yani sansasyonel dediğimiz zaman Metaverse dünyası, sanal dünya, bence bu yılın hani deseniz ki ya yatırım araçları içerisinde en fazla hangisi kazandıracak? Sanal alem, Metaverse. İnanılmaz yatırımlar var, inanılmaz karlarla alışlar, satışlar. Bunlar acayip büyüyecek. Yani ne kripto paralar ne bir şey buna. Yani kripto parayla yapılıyor zaten de yatırım olarak bence yetişemeyecek. Ama bu dünya ile ilgili belki öyle şeyler öğreneceğiz, deneyimleyeceğiz, yaşayacağız ki belki de bizi bu şaşırtacak. Yani hani bazen böyle Dünyanın olur ya. insanın gizemini koruyan Evet, tarafları feleğimiz mı? şaşmak. Şimdi yani size bana böyle birer gözlük taksak, acayip bir yere bizi böyle orada hayalimizde veya işte gerçekmiş gibi gösterdiğimiz bir ortama soksak ne olur? Allah ne oluyor falan deyip böyle bir şaşırırız ya. Bence insanlar en çok bunu deneyimleyecekler bu dönemde kendi hayatlarında. Ama dünyevi anlamda sansasyonel olay bu kadar büyük, hani pandemi benzeri bir şeyden belki bahsediyorsunuz. Ne olabilir bilmiyorum. Ama dünya dışı yaşamlarla ilgili olabilir diye düşünüyorum. Dünya dışındaki, daha doğrusu insan formu dışındakilerle insanlığın böyle bir temas edeceği de söylenebilir. Ama bu çift taraflı. Kimileri de diyor ki biraz bu pandemi süreci insanın aklıyla da oynanan bir süreçti ya hocam. Böyle insanın aklıyla oynamak için gökyüzünden falan bir şeyler indirebilirler. Belki bu tür bir şey hologram olabilir. diyorlar. Evet. Hani cep telefonlarınıza aniden bir mesaj gelebilir, bir Bu tarz görüntü şeyler. belirebilir. Evet. Bu tarz. Sansasyon olarak düşünebileceğim Vatikan astroloji haritasının tetiklendiği bir zaman dilimi, güneş ve ay tutulmalarıyla özellikle Vatikan'la ilgili sansasyonel olaylar bekliyorum ben. Belki de gene bu farklı inanış, dünya dışı yaşamlar, oradan gelen bilgiler falan gibi şeylerle bu yılla sınırlı değil. Aslında 2024 yılı da bu bağlamda benim çok dikkatimi çekiyor. Çünkü Jüpiter Uranüs Boğa burcunda Vatikan astroloji haritasında Jüpiter gezegeni üzerinde kavuşacak. Dolayısıyla 2024'te bunu Vatikan için çok beklerim. 2, belki bu yılki tutulmalar da bunu tetikleyebilir. Göreceğiz. Hepsini Bakalım. yaşayıp göreceğiz Öner Döşer. Çok teşekkür ediyoruz. teşekkür Harika ederim. bir sohbet oldu bizim Benim için. için de öyle. Ağırladığınız için de çok teşekkür Ne demek. ediyoruz. Sağ olun Öner Bey. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.